Herkese merhabalar. Yeleğimi videomun başında kısa bir video ile tanıttım. Şimdi hemen ölçülerini vererek paylaşmak istiyorum. XS bedenler için uygun. Benim üst bedenim XS. O yüzden kendi beden ölçüme göre yaptım. 44 santim genişliği var bu kısmın. Omuz genişliğini paylaşacağım. Omuz genişliği ise 40 santim. Şu yaka boşluğunu da hemen vereyim. Şuradaki yaka boşluğu ise 15 santim. Yüksekliğinde söyleyeyim hemen. 63 santimde yeleğimin uzunluğu var. Burada siz kendi beden ölçünüze göre yaparsanız çok daha sağlıklı olacaktır. Kalça ve göğüs kısmınızdan bedeninizin genişlik ölçüsünü alın. O şekilde çekeceğiniz zincir sayısını belirleyin. Şimdi yapımında 2 adet ip kullandım. Kenar dönmesini bu ipimle yaptım. Kelebek ip diye geçiyor. Şöyle göstereyim. Bakın. Şu şekilde. Küçük küçük bakın şöyle parçalar var ipin arasında. Polyester bir ip, pamuklu değil. Gövde kısmının örmesinde ise şöyle yün bir ip kullandım. Burada dilediğiniz markalarla çalışabilirsiniz. O yüzden marka ismi paylaşmıyorum. Pompomda ve cebinde her iki ipimi birlikte kullandım. Kenar dönmesinde ise sadece bu ipimi kullandım. Gövdemi örerken ise yün ipimi kullandım. Dilediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Dediğim gibi beden ölçüsü size kalmış. Yapımında ise yün ipimden ben yaklaşık 300 gram kadar kullandım. Bu kısımlarda ise ve kenar dönmesinde ise şu kadar bir ipim gitti aslında. Yarısını kullanmış oldum bu ipimin. Daha önceki çalışmalarımdan artan bir ipti. Onu değerlendirmek amacıyla kullandım. Siz de yine bu şekilde artan ipleriniz varsa süslemek için benim gibi artan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden yeleğimin yapımına geçmek istiyorum. Yeleğimin yapımına geçmeden önce yayınlamış olduğum videolardan hemen haberdar olmak istiyorsanız kanalımdaki zil işaretini aktif hale getirin. Böylece yeni yayınlamış olduğum videolardan hemen haberdar olmuş olursunuz. Şimdi hemen yeleğimizin yapımına geçelim. Yeleğimin arka ve ön kısmının başlangıç noktası için ayrı ayrı anlatım yapmayacağım. Sadece ikili trabzan örerek yaptığımız için yeleğimizi küçük bir örnek üzerinde anlatacağım. Aslında çok basit. Zincir çekiyoruz ve üzerine ikili trabzan örüyoruz. Bu kadar. Şimdi detaylarından bahsetmek istiyorum. Ön parçamda toplam 30 zincir çektim. Arka parçamda ise ben toplam 60 zincir çektim. Genişliği 43 santim. Ön parçamın bir tanesi için 21,5 genişlik elde etmiş oldum. Arka parçamın yarısı kadar bir genişliğim oldu. Burada 30 zincir çektim. Burada da 60 zincir çektim ve 60 trabzan yaptım. Ön parçamda ise 30 adet ikili trabzan yaptım. Tüm sıra bu şekilde ilerliyor. Her bir parçamda 26 sırayı tam olarak ördüm. Yani hiçbir eksiltme yapmadım. Başlangıçta 30 adet ikili trabzanla başladığım için 26 sıra, her sırada 30 adet ikili trabzan yaparak ördüm. Arka parçamda da aynı şekilde 60 adet ikili trabzanla başladım ve 26 sırayı tam ördüm. Yani 26 sıramın her sırasında toplam 60 adet ikili trabzanım oldu. 26 sıra ördükten sonra ise koltuk altının kesmesini yaptım. Onu da detaylı bir şekilde anlatıyorum zaten videomda. Şimdi başlangıç için ne dedim? Zincir çekiyorum. Şimdi küçük bir örnek üzerinde anlatacağım. Hiç bilmeyenler için ikili trabzanımı nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Ön parçamda 30 adet, arka parçamda 60 adet. Burada genişliği lütfen kendi beden ölçünüze göre belirleyin. Kalça kısmınızın tam orta noktasından metre ile genişlik ölçünüzü alın. Ona göre zincir sayınızı belirleyin. Şimdi rastgele zincir çektim. Sonrasında ise 1, 2, 3. 3 adet zincir benim ilk trabzanım oluyor. Tığıma ilmek doluyorum. Ön parçamda 30. zinciri atlıyorum. Arka parçamda ise 60. zinciri atlıyorum. Çekmiş olduğum 3 zincir benim ilk trabzanım.
ve en sondaki zincirim ise bu ilk trabzanımın taban noktası oluyor. Yani ön parçamızda 30. zincirimiz, arka parçamızda ise 60. zincirimizi atlıyoruz. 59. zincire batıyorum. Nereye batacağız bakın? Tek bir ilmeğimiz var zincirimizin göbek kısmında. Şimdi onu da göstereceğim. Normalde zincirlerimizin şu kısımlarına batarız. Şuralarına. Ben elimin üzerinde ters bir şekilde zincirimi çeviriyorum. Göbek kısmında şöyle tek bir ilmek var. Onun altından tığımı geçiriyorum. Bunu da neden yapıyorum? Sonrasında kenar dönmesi yapacağım. Kenar dönmesini yaparken zincirlerimi kaçırmak istemiyorum. Şimdi ikili trabzanımızı nasıl yapacağız? Tığımıza bir kez ilmek doladık. Elimin üzerine zincirimi çevirdim. Göbek kısmındaki tek ilmeğin altından tığımı geçirdim. Tığımda 3 ilmeğim oldu. İkisini de tek seferde boşaltarak ne yapıyorum? İkili trabzan yapıyorum. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Zincirimiz bu şekilde. Elimizin üzerinde ters çeviriyoruz. Göbek kısmında yatay tek ilmek var. Onun altından tığımı geçirdim. Tığımla ipimi çektim aradan. 3 ilmeğim oldu. İkisini de bir seferde boşaltarak ikili trabzan yapıyorum. Arka parçamızda toplam 60 adet, ön parçamızda 30 adet ikili trabzanımız. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüp birinci sıramı tamamlıyorum. Zincire normal bir şekilde de batabilirsiniz. İlla ki bu şekilde yapacaksınız diye bir kesinlik yok. Şimdi birinci sıramızı tamamladığımızı varsayalım. Burada geri dönüşte dilerseniz 3 zincir çekebilirsiniz. İlk trabzan için. 3 zincir çekerek geri dönüş yaptığınızda ilk boşluğa batmıyorsunuz. Zaten 3 zincir çekerek ilk trabzanınızı yapmış oluyorsunuz. İkinci boşluğa batıyorum. 1 adet ikili trabzan. Her bir trabzanın tepe boşluğuna batarak yine tam sıramızı örüyoruz. Arka parçamızda 60 adet ikili trabzan. Ön parçamızda 30 adet ikili trabzan. Tabii ki siz trabzan sayınızı fazla yaparsanız ya da daha az yaparsanız ona göre trabzan sayınızı her sırada tam olarak örmeniz gerekiyor. Sıra sonuna geldim. 3 adet zincirle başlamıştık. 3. zincirin ilmekler arasından tığımı geçiriyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Şimdi zincir çektiğimizde bakın şuralarda boşluklar oluşuyor. Zincir çekerek ilk trabzanımızı yaptığımızda. Ben bunu istemiyorum. O yüzden ikili trabzanla başlamak istiyorum. Başlangıçlarda ikili trabzanımı ben şu şekilde yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Bakın tığımı çıkardım. İlk trabzanın tepe boşluğundan şurada bir tane ilmek bırakmış oldum. Bunun kaçmamasına özen gösterelim. İlk trabzanımızın tepe boşluğundan tığımızı geçiriyoruz. Örmeye devam edeceğimiz ipi tığımızın başıyla aradan çekiyoruz. Diğer ilmeğimiz de duruyor bakın boşta. Şimdi tığımın üzerindeki ipe baskı uyguluyorum. Tığımın başını bu ipimin altından geçiriyorum. Bakın 2 ilmeğim oldu. Bırakmış olduğum ilmekten de tığımı geçirdim. 3 ilmeğim oldu. Hiçbir şekilde şu baskı uygulamasını bırakmayalım örene kadar. Çünkü bozulur. 2 ilmeği bir seferde şu an bırakabiliriz. 2 ilmeği de bir seferde. Tekrar göstereceğim. Bir zincir çektim, geri döndüm. Tığımın başında bakın. İlmeğimi bıraktım, serbest bıraktım. İlk trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Örmeye devam edeceğim ipi tığımın başıyla aradan çekiyorum. Uzun bir ilmek alıyorum. İkili trabzan boyu kadar bir ilmek çekin. Buradaki ipi kaçırmamaya özen gösteriyoruz. Şimdi tığımıza baskı uyguluyoruz.
Şöyle tığımızı ipimizin altından geçiriyoruz. Şöyle çeviriyoruz. İlk bırakmış olduğumuz ilmekten de geçirerek tığımızda 3 ilmek olmasını sağlıyoruz. Şimdi ilk 2 ilmeğimi örene kadar buradaki baskıyı bırakmıyorum. 2 ilmeği boşalttım. Artık bırakabilirim. 2 ilmeği de boşaltarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki gibi tam bir ikili trabzan olmuyor fakat daha dolgun bir görüntü oluyor. Şimdi boşluk oluşmadığını sizler de göreceksiniz. Yine ikili trabzanlarımı tam bir şekilde örüyorum. Şimdi bakın ikisi arasındaki farkı göreceksiniz. Zincir çekerek başladığım yer ve trabzan örerek başladığım yer. Şurada da göstereyim bakın. Zincir çekerek başladığım yer, trabzan örerek geri dönüş yaptığım yer. O yüzden ben bu görüntüyü daha çok sevdiğim için ikili trabzanların başlangıç trabzanını bu şekilde yapıyorum. Size de bunu tavsiye ederim ama bu beni rahatsız etmiyor. Farklı bir teknik biliyorum derseniz o şekilde de başlangıcınızı yapabilirsiniz. Şimdi hem ön parçalarım için hem de arka parçalarım için bu şekilde toplam 26 sıra öreceğim. 26 sırada hiçbir şekilde eksiltme yapmıyoruz. Sıralarımı tamamlayıp koltuk altı kesmelerini ve yaka kesmelerini göstermek istiyorum her bir parçam için. Yeleğimin arka parçasında koltuk altına kadar olan kısmı ördüm. Toplam 26 sıra ördüm. Şimdi koltuk altını keseceğiz. 4 tane trabzan ben örmeden geçeceğim. Burada da 4 trabzan örmeden bırakacağım. Siz de dilediğiniz genişlikte bu kesme işlemini yapabilirsiniz. Bir zincir çekip geri dönüyorum burada. İlk trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Kaydırma tekniği. İkinciye batıyorum. Hiç dolamadım tığıma. Kaydırma tekniği. Ne yapıyorum? Direkt batıyorum. Tığımla ilmeğimi alıyorum ve şu tığımdaki ilmekten çektiğim ipi geçiriyorum. Dördüncüye battım. Şimdi beşinciye batıyorum. 4 tanesini burada kesmiş oldum. Beşinciye de kaydırma tekniğiyle battıktan sonra bir zincir çekiyorum. Şimdi bir tane trabzan yapacağız burada. Beşincinin üzerinde trabzanımızı yapıyoruz. Buradan sonra şu kısımda 4 adet trabzan kalana kadar her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet trabzan yaparak ilerliyorum. Kesme işlemi bu kadar. Trabzanlarımı örerek sıra sonuna geliyorum. Arka parçamda koltuk altı kesme işleminde ilk sıramı tamamladım. Sonunda yine bakın 1, 2, 3, 4. 4 tane trabzanı örmeden bıraktım. Toplam 26 sıra ördüm ve 27. sıramda kesme işlemi yaptım. Onu da belirteyim. Şimdi buraya herhangi bir şey yapmıyoruz. Çünkü en başta da 4 tane trabzanı kestik. Şimdi bir zincir. Buradan sonra artık hep aynı. İlk trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Hemen ilk trabzanımı yapıyorum. Burada 3 zincir çekerek de yine başta da belirtmiştim. Trabzanınızı yapabilirsiniz. Her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet ikili trabzan yapıyorum. Buradan sonra hep aynı. Bu şekilde toplam 15 sıra öreceğim. Yani şu ilk kesme yaptığımız sırada dahil toplam 15 sıra öreceğim. Buradan sonra artık arka parçada göstereceğim hiçbir şey yok. Şimdi ön parçalarımın koltuk altlarını ve yaka kısımlarını nasıl kesiyorum onu göstereceğim. Yeleğimizin sağ yaka parçasındaki koltuk altını kesme işlemini göstereceğim. Toplam 26 sıra ördüm. Aynı arka parçamda olduğu gibi şöyle dikdörtgen bir parça elde etmiş oldum. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce hangi taraf yakaya gelecek, hangi taraf koltuk altına gelecek onu belirliyoruz. Şimdi burası benim yeleğimin içe gelecek olan kısmı, burası da dışa gelecek olan kısmı. Bu benim sağ yakam. Dolayısıyla geriye döndüğümde burası benim yaka kısmım oluyor. Şimdi yaka kısmındaki eksiltmeyi yapmak istiyorum.
İlk trabzanı normal bir şekilde örüyoruz. Bir zincir çektim, geri döndüm. İlk trabzanımın tepe boşluğuna bir adet trabzanımı yapıyorum normal bir şekilde. 3 zincir çekerek ilk trabzanı yapanlar 3 zincir çeksinler lütfen. Şimdi tığıma ilmek doluyorum. Hemen ikinci trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim oldu. İkili trabzan yapsaydık tığımı boşaltmam gerekiyordu. Boşaltmıyorum. Tığıma tekrar ilmek doluyorum. Üçüncü trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Tığımda 5 adet ilmeğim oldu. 4'ünü tek seferde boşaltıyorum. Şimdi kalan 2'yi de boşalttıktan sonra bir tane trabzanı eksiltmiş oluyoruz. Burada bir tane trabzanı kestik aslında. Şimdi sıra sonuna kadar geliyorum. Nereye kadar? 4 adet trabzan boşta kalana kadar örme işlemime devam ediyorum. Her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet trabzan yapacağım. 4 tane trabzanı örmeden bırakıyorum. Sıra sonunda görüşelim. Sağ yakamızda kesme sırasındayız. Koltuk altımızda 4 tane trabzanı örmeden bıraktım. 1, 2, 3, 4. Şimdi burada hiçbir işlem yapmadan geri dönüyoruz. Yakamız bakın içeriye doğru dönmeye başladı. Şimdi başlangıç noktasına gelene kadar ne yapacağız? Her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet trabzan yapacağız. Ta ki son 3 trabzan kalana kadar. Son 3 trabzanda eksiltme işlemi yapacağız. Oraya kadar gelelim. Sağ yaka parçamızda ne yaptık? Bakın kesme işleminde ikinci sıramızı da başa kadar normal bir şekilde ördük. Bu koltuk altı kısmında artık kesme ve eksiltme yapmıyoruz. Tek eksiltme burada oluyor. 27. sırada yapıyoruz. 4 tane trabzanı örmeden bırakıyoruz. Sonrasında burası düz bir şekilde çıkacak. Eksiltmeyi yaka kısmında yapmaya devam ediyoruz. Toplam 8 sıra eksiltme yaptım. 7 sırayı da artık eksiltmeden ördüm son 7 sıramı. En son 18 adet trabzanım kaldı. Toplam 15 sıra örmüş oldum. Şimdi 3 tane trabzanım kaldı. 1, 2, 3. Hemen ilk trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Tığımı boşaltmıyorum. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. İkinciye batıyorum. Tığımda oluşan 5 ilmeğin 4'ünü boşaltıyorum. Son kalan 2'yi de boşalttıktan sonra 2 trabzanı yine bir trabzana düşürmüş oluyorum. Şimdi son trabzanı da normal bir şekilde örüyorum. Burada geri dönüşü de göstereyim. Her sırada eksiltme yapacağız. Toplam 8 sıra. Dönüyorum. Bir zincir çektim. İlk trabzanımızı normal bir şekilde örüyoruz. Tığıma ilmek doladım. İkinci trabzana battım. Tığımı boşaltmadım. Tığıma ilmek doladım. Üçüncü trabzana battım. 5 tane ilmeğim oldu. 4'ünü boşaltıyorum. Kalan 2'yi de boşalttım. Yine bir trabzan eksiltmiş oldum. Şimdi tüm trabzanları örmeye devam ediyorum. Hepsine tek batıyorum. Sıra sonuna kadar. Şimdi yaka kısmını göstereyim nasıl duruyor. Bakın içe doğru dönmeye başladı. Tabii ki sizin farklı kesme yöntemleriniz varsa onları da uygulayabilirsiniz. Yaka kısmı şuradan itibaren yukarıya doğru dönmeye başladı. Eğri bir şekilde bakın şöyle yukarıya doğru çıkıyor. Sağ yakamın kesme işlemini gösterdim. Şimdi sol yakamızın kesme işlemine geçelim. Sizler de lütfen bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip yorum yaparsanız da çok sevinirim. Şimdi diğer parçamıza geçelim. Yeleğimizin yaka kısmındaki sol parçamızın kesme işlemindeyiz şimdi. Yine 26 sıra ördüm. Hiç kesme yapmadan koltuk altı kısmına geldim. Şimdi burası benim yeleğimin içe gelecek olan tarafı. Burası dışa gelecek olan tarafı. Yeleğinizi kendi bedeninize şu şekilde sol yakanıza tutun. Hangi taraf yaka, hangi taraf koltuk altı kısmı ilk önce onu belirleyin. Benim için iç kısım burası, dış kısım burası. Yakama yani sol tarafıma tuttuğumda yaka boşluğum burası, koltuk altı kısmı burası oluyor. O yüzden bakın ipim nerede kalmış? Burada kalmış. Şimdi geriye döneceğim. İlk koltuk altımı keseceğim. Sıra sonuna geldiğimde ise yaka kısmı için eksiltme yapacağım. Şimdi yine 4 adet trabzanımızı keseceğiz burada.
Aynı arka parçamızda olduğu gibi. Bir zincir çektim, geri döndüm. İlk trabzanın tepe boşluğuna batıyorum, kaydırma tekniği. İkinciye batıyorum, kaydırma. Bu şekilde 5. trabzana geliyorum. Şimdi kaç tane kaydırma yaptık? 2, 4, 5. 5.'ye kaydırma tekniğiyle geldiğimizde ne yapıyorduk? Bir zincir çekiyorduk. Ve 5. trabzanın üzerine bir tane trabzan yapıyorduk. Yine burada 3 zincir çekebilirsiniz dilerseniz. Trabzanımı yaptım. Şimdi sıra sonuna kadar örmeye devam ediyorum. Şimdi nereye kadar geleceğiz? Yaka kısmında son 3 trabzan kalana kadar her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet ikili trabzan yaparak ilerliyoruz. Son 3 trabzanı örmüyoruz. Yakada kesme işlemi yapacağız. Sıra sonuna geldik. Yaka kısmımızda son 3 trabzanımız kaldı. Şimdi hemen ilk trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Tığıma ilmek alıyorum. 3 tane ilmeğim oldu. Tığımı boşaltmıyorum. Normalde ikili trabzan yapmamız gerekiyor. Tığımı boşaltmıyorum. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Yine ilmeğimi çekiyorum tığımla. 2, 4, 5. Şimdi 4 tane ilmeği boşaltıyorum. Tığımda 2 tane kalıyor. Bunu da tek seferde boşaltıyorum. Aslında burada ne yapıyoruz? 2 tane trabzanı tek bir trabzana düşürmüş oluyoruz. Şimdi en son trabzanın tepe boşluğuna normal bir şekilde batarak ne yapıyoruz? İkili trabzan yapıyoruz. Arada eksiltmemizi yaptık bakın. Yaka içe doğru dönmeye başladı. Burada da koltuk altımızı kesmiş olduk 4 tane trabzanla. Şimdi ne yapacağız? Koltuk altında artık herhangi bir kesme işlemi yapmayacağız. Burası düz çıkacak. Toplam 15 sıra öreceğiz. Fakat yaka kısmında ne yapıyoruz? 8 sıra kesme işlemine devam ediyoruz. Her sırada bir tane keseceğiz. Aynı bu şekilde. Kesme işleminde ne yapacağız? En son trabzanı normal örüyoruz. İkinci trabzan ve üçüncü trabzan üzerinde kesme işlemi yapıyoruz. Şimdi artık buradan sonra aynı. Şimdi geri dönüşü de göstereceğim. Toplamda 8 sıra yaka kısmında kesinti yapacağız ve her sırada bir tane trabzanı eksiltmiş olacağız. Koltuk altında artık hiçbir şekilde eksiltme yapmıyoruz. Düz bir şekilde çıkacak burasının örgüsü. Şimdi kesme işlemime devam ediyorum. İlk trabzanımızı hep normal örüyoruz. Kesme işlemi yapmıyoruz. Geriye döndüm. İlk trabzanımı yapıyorum hemen. Şimdi ikinci trabzanın tepe boşluğuna battım, ilmeğimi aldım. Tekrar tığıma ilmek dolayarak üçüncü trabzana da batıyorum. Tığımda 5 adet ilmeğim oldu. 4'ünü tek seferde boşaltıp 2 tane ilmek olmasını sağlıyorum. Bunu da tek seferde boşaltarak 2 trabzanı tek trabzana düşürmüş oluyorum. Şimdi diğer trabzanların tepe boşluklarına birer adet trabzan yaparak sıra sonuna geliyorum. Bakın iyice yaka içe dönmeye başladı. Şimdi buradan sonra artık göstermeme gerek yok. Dediğim gibi burada koltuk altında herhangi bir eksiltmemiz yok. 8 sırayı eksilterek öreceğiz. 18 trabzana düşüreceğiz trabzan sayımızı. Ondan sonraki 7 sırayı da hiçbir şekilde eksiltme yapmadan öreceğiz. En son 18 trabzan kalmış olacak. Toplam 15 sıra ördükten sonra artık yaka kısmımızdaki kesinti işlemini de tamamlamış olacağız. Şimdi bu yaka parçamızı da sağ yakamızda olduğu gibi tamamlayıp birleştirme işlemine geçelim. Yeleğimizin dikiş aşamasına geldik. Şimdi bakın bu benim arka parçam, bu da ön parçam. İlk önce bir tane omuzu dikeceğiz, sonra diğer omuzumuzu yani diğer parçamızı dikeceğiz. Dikiş işlemi hep aynı, o yüzden tek parça üzerinde dikiş işlemini göstereceğim. Buradaki ön parçamızın omuz kısmında 18 adet trabzanımız kalmıştı. O yüzden arka parçamızda da 18 adet trabzanımızı belirliyoruz.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Dikişimize buradan başlayacağız. Şimdi yeleğimizin dışa gelecek olan kısımlarını içe getiriyorum. Şöyle birbirine yapıştırıyorum iki parçayı. Dışa gelecek kısımlar içeride kaldı. Arka yüzünden dikiş yapacağız. İpim nerede? Küçük parçamın üzerinde. Hemen onun ilk trabzanın tepe boşluğundaki içeride kalan ilmekten iğnemi geçirdim. Ve arka parçamın trabzanın tepe boşluğundaki içeride kalan ilmekten de iğnemi geçirdim. Şimdi iğnem nerede? Arka parçamın üzerinde. Arka parçamın üzerindeki bir sonraki trabzanın tepe boşluğunda bakın 2 adet ilmeğimiz var. Onun tam ortasından geçiriyoruz. Diğer parçamızda yine karşıdaki trabzanın tepe boşluğundaki 2 ilmeğin arasından geçiriyoruz. Nerede şimdi iğnemiz? Küçük parçamızın üzerinde. Onun bir sonraki trabzanın tepe boşluğu. Sonra arka parçamız. Bu şekilde karşılıklı her bir trabzanın tepe boşluğundan dikiş yapıyorum. Buraya kadar geliyoruz. Şimdi bu kısım koltuk altı olduğu için burada herhangi bir dikiş işlemi yapmıyoruz. Sonrasında ise yeleğimizin yan tarafını dikiyoruz. Buradaki dikiş işleminde de herhangi bir fark yok. Trabzanlarımızın yan boşluğundaki yine içeride kalan ilmeklerden şuralardan bakın. Şöyle göstereyim. Şöyle karşılıklı trabzanları yani şu sıra sayıları birbirine denk gelecek şekilde. Çünkü 26 sıra burada ördük. 26 sıra burada ördük. Her bir sırayı şöyle birbirine denk getiriyorum. Ki uzunluk ve kısalık oluşmasın. Şöyle. Sonra şu trabzanların yanlarındaki uygun ilmeklerden dikişimi yapıyorum. Bu şekilde. Böyle. Burada önemli olan belli etmeden dikmek. Nasıl olacak? Böyle. Aynı omuzda olduğu gibi. Şimdi göstermek için bu şekilde yaptım. Sökeceğim tabii ki bu omuz parçamın ipi. Bu şekilde dikişimizi yapacağız. Dediğim gibi burada parçaları kaydırmayalım lütfen. Sırayla sonuna kadar dikiyoruz. Sonrasında ise diğer omuz parçamızı dikeceğiz. Ve diğer yanımızda diktikten sonra kenar dönmesini nasıl yapıyorum, cebini nasıl örüyorum ve nasıl dikiyorum onu göstereceğim. Yeleğimin cebinin bir tanesini diktim ve kenar dönmesinin büyük bir çoğunluğunu da yaptım. Sadece şu kısım kaldı ve burada kenar dönmesini nasıl yaptığımı göstermek istiyorum ilk etapta. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz kenar dönmesine. Dilerseniz alt kısımdan, dilerseniz yaka kısmından, buranın hiçbir önemi yok. Şimdi nasıl yapıyorum? Sadece bu ipimle yaptım. Diğer örgü ipimi karıştırmadım. İlk etapta zincir çekiyorum. Sonrasında tığımı istediğim bir noktadan geçiriyorum. Nereden başlamak isterseniz hiç fark etmez. Zincir çekerek halka oluşturduk ipimizde. Onu aradan çekiyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Bir sonraki bakın burası yaka kısmım. Trabzanların tepe boşluklarına batacağız. Burası arka parçamızın yaka kısmı. Her bir boşluğa biraz gevşek örüyorum. Birer adet sık iğne yapıyorum. Direkt batıyorum trabzanın tepe boşluğuna. Burada daha sık bir dolgu isterseniz aynı boşluğa 2 adet batabilirsiniz. Bakın trabzanların tepe boşluklarından ilerliyorum. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Yeleğinizin dışı neresi ise orayı kendinize çevirin. Yani benim yeleğimin dış kısmı burası. Burayı kendime çevirdim. Örme yönümü o şekilde yaptım ki yapmış olduğunuz sık iğnelerin yönleri ters olmasın. Şimdi trabzanların olduğu kısımlarda nasıl yapıyorum? Her bir trabzanın şöyle üzerine 2 adet dolgu yaptım ben. Burada 3 adet de yapabilirsiniz, 4 adet de.
Şimdi burası trabzanımızın üzeri, yaka kısmı. İstediğim boşluktan batıyorum bakın. Trabzanın ilmeklerin arasından tığımı geçirdim. Bir tane yaptım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bir tane daha. Aynı trabzan üzerindeyim. Şimdi bir sonraki trabzana geçiyorum. İlmekleri arasından tığımı geçiriyorum. Buraya battım. Biraz daha yukarıya batıyorum şimdi. Burada dilerseniz aynı noktaya 2 adet, 3 adet, 4 adet. Burada dolgu şeklini belirleyecek olan tamamen sizin zevkiniz. Daha fazla olsun istiyorsanız, daha sık bir dolgu istiyorsanız 3 defa da batabilirsiniz, 4 defa da. Şimdi şu köşede ise dönüşü rahat sağlamak için ise tam köşe noktama ben 4 defa battım. Burada yine o batış sayınızı siz ipinizin kalınlığına göre belirlerseniz çok daha iyi olacaktır. İpim çok ince olduğu için, kenar dönmesini yaptığım ipim çok ince olduğu için ben 4 defa battım. Diğer ipimi karıştırıp her iki ipimi kullansaydım 2 defa da batabilirdim. 3 defa da yeterli olurdu diye düşünüyorum. Burada önemli olan şu kenardaki dönüşün rahat olmasını sağlamak. Yani toplanmasını önlemek. O yüzden bu kenarlarda şu tam köşe noktama 4 defa battım ben. Burada başka bir detay yok. Yeleğim için bu şekilde 2 adet cep hazırladım. Ölçülerini paylaşayım hemen. İkili trabzan örerek yaptım. Genişliği 11 santim. Yüksekliği ise 10 santim. 6 sıra ördüm ve 14 adet ikili trabzan yaptım her sırada. Yeleğimin örgü tekniğiyle aynı, o yüzden tekrar göstermiyorum. 14 zincir çekiyorum ve 14 adet ikili trabzan yapıyorum. Üst sıraya çıktığımda dilerseniz 3 zincir çekerek çıkabilirsiniz. Dilerseniz benim gösterdiğim şekilde ikili trabzan yapıp yine 14 adet ikili trabzan örüyoruz. Bu şekilde toplam 6 sıra ördüm. Bu parçadan 2 adet yapıyorum. Bunu yaparken hangi ipleri karıştırdım? En başta da göstermiştim. Şöyle kelebek ipim vardı, bakın çok ince ebruli bir ipti. Onunla yeleğimi ördüm, ipimi karıştırdım. İkisini birlikte ördüm. Farklı hiçbir işlem yok. O yüzden burada başka bir şey göstermek istemiyorum. Şimdi örmüş olduğumuz ceplerimizi yeleğimize dikelim. Cebimin yerini nasıl ayarladım? Yeleğimi üzerime giydim. Yeleğimi üzerime giydikten sonra cebimi oraya yerleştirdim. Yerini aynada kontrol ettim nasıl gözüktüğünü. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. trabzanın tam bitim noktasını diğer cebimizde yerleştirelim. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın. Şöyle yerleştiriyorum. Şimdi kaç trabzan burada bırakmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane trabzanı buradan boşta bıraktım. Ve o şekilde bir iğne ile tutturdum. Sonrasında şuradan bırakmış olduğum ipimle bu şekilde iğne ile diktim. Ağız kısmını açıkta bıraktım. Normal düz dikiş yapıyoruz. O yüzden göstermeyeceğim. Dikiş tekniğini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Normal altına geçecek şekilde bakın dikiş yaparken şöyle yeleğimin alt kısmına geçirdim. Belli olmadı, aynı renk iple diktiğim için bakın hiçbir şekilde belli olmuyor. Normal bir dikiş yaptım. Makineyle de yapabilirsiniz. Şimdi bu kısımlardaki boşlukların ölçülerini de vereyim metreyle. Ona göre siz de kendi cebinizi nereye dikeceğinizi daha rahat ayarlayabilirsiniz. Şu dikmiş olduğum cepten vereceğim ölçüyü. Aşağıdaki boşluk 8 santim. Şu dikiş yerim. Cebimin şu kenarından dikiş yerine kadar olan kısım 5 santim. Buradan da ölçüyorum bakın. Tamamen göz kararı ayarlamıştım aslında. Buradan da 5 santim boşluğum oluşmuş. Üzerinize giyin, cebinizi o şekilde ayarlayın. Şimdi kenar dönmesinde çok az bir kısım kaldı. Onu bitireceğim ve cebimi dikeceğim. Ondan sonra yeleğimin gövde kısmı tamamlanmış olacak. Yeleğimin yakasını bir bağcık yaptım. Ucuna da pompon yaptım. Onu göstermek istiyorum. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Püskül de yapabilirsiniz. Düğme de dikebilirsiniz. Ya da hiçbir şey dikmeden bu haliyle de kullanabilirsiniz.
Şöyle bir pompon yaptım. Bundan 2 adet yaptım. Pomponların boyutlarını birini küçük birini büyük olacak şekilde hazırladım. Şöyle bakın, bu daha küçük boyutta. Bunu nasıl yapıyorum? Yapımında her iki ipimi de kullandım. Şimdi şöyle yapacağız bakın. Her iki ipimi de birlikte alıyorum. Şu orta iki parmağıma şöyle koydum ben. Hafif parmağımın arasını açtım. Buradaki genişliği ve uzunluğu siz yine kendiniz belirleyebilirsiniz. Küçük pomponumda bu şekilde ne yaptım? 25 adet doladım. Büyük pomponumda ise 35 adet dolama yaptım. İstediğiniz şekilde dolayabilirsiniz. Şimdi istediğiniz kadar doladıktan sonra bu ipimizi aradan çıkarıyoruz. Şu kısımdan şöyle göstereyim. Şöyle tam orta kısımdan yine kendi ipiyle doluyorum, sıkıyorum iyice. Burada düğüm atıyorum, sıkı bir düğüm. Birkaç kez düğüm atın. Sonra şuradaki bakın şu kısımları, şu kısımlardan her iki taraftan da makasla kesin. Dolamış olduğunuz ipinizin uçlarını açın. Yani şöyle. Şuralardan bakın şöyle keseceğiz. Buradan da keseceğiz. Ucu kapalı olan ipleri kesiyoruz. Sonra ise zincir çekeceğiz. Şöyle bakın. Zincirden bir bağcık oluşturacağız. Şimdi onun yapımını göstermek istiyorum. İlk önce ipimize zincir çekerek bir düğüm atıyoruz. Sonrasında şurada pomponumuzu bağlamak için kullandığımız bakın arada ip var. Onun altından tığımı geçiriyorum. Düğümlediğim ipi aradan çekiyorum. Şimdi zincir çekmeye başlıyoruz. Toplam 90 adet zincir çektim ben. Bu şekilde zincirimizi çekiyoruz. İstediğiniz uzunlukta çekebilirsiniz. Şimdi zincirimi tamamlayıp artık bu parçamı yeleğime takabilirim. Pomponumun zincirini tamamladım. Şimdi ölçüsünü paylaşayım dilerseniz zincirimi. Siz de yine benim ördüğüm ölçüyü baz alarak dilediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. 46 santim, hatta şöyle 47 santim uzunluğu var. Şimdi örmüş olduğumuz bu parçayı yeleğimize tutturacağız. Diğerini yaptım bakın. Nereye yaptım? Tam koltuk altı oyuntusunu bıraktığımız yerin yaka kısmındaki noktasına yaptım. Aynı şekilde bakın. Aynı hizada diğer parçamı da takacağım. Dilerseniz burada sıra sayınızı sayın. O şekilde yapın. Dilerseniz şu yaka oyuntusunu bıraktığınız yerden yapabilirsiniz. Farklı noktalardan da yapabilirsiniz. Şimdi nasıl yapıyorum? Şöyle alttan tığımı geçirdim. Bir miktar ip bıraktım. Uzun bıraktım aslında. Bu kadar ipe ihtiyaç yok. Bıraktığım ipi aradan çekiyorum. Burada normal elimizde düğüm atacağız. Farklı bir işlem yok. Şöyle tığ alttan geçirdim. Bırakmış olduğum ipi tığımla aradan çekiyorum. Düğüm atacağım burada. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olun. Beğeni yaparak ve yorum yaparak da beni desteklerseniz çok sevinirim. Düğümümü attıktan sonra 2 kat düğümlüyorum ki açılmasın ileride. Bu ipi şu araya çekeceğim. Önden arkaya doğru çekiyorum. Hatta fazlasını keseyim, yürütmem daha kolay olsun. Şöyle fazlasını kestim. Şimdi şu aralardan aşağıya doğru ilmeklerin arasından gizleyeceğim. Şu kenar kısımdan yürüteceğim daha çok ki mavi rengim orada olduğu için belli olmasın. Biraz yürüttükten sonra ipinizin fazlasını kesin. Şimdi
Şöyle göstermek istiyorum bakın. Bu şekilde bağlayacağım. Sonrasında şöyle fiyonk yapacağım ipime. Bu şekilde. Şimdi şu ipleri temizledikten sonra bitmiş halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeleğimin tüm yapım aşamalarını tamamladım. Artık kullanıma hazır. Ben çok sevdim. Sizin fikirlerinizi de merak ediyorum açıkçası. Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarak benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Anlatımdan yararlanarak siz de bu yeleği örerseniz Instagram üzerinden bana fotoğrafını gönderin. Sizi etiketleyerek hikayemde paylaşmak isterim. Böylece güzel bir etkileşimde bulunmuş oluruz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.